Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Şimdi başlığı görüp girdiniz. Benim de bir açıklama yapmam gerekiyor bu konuyla alakalı. Etiyopya'dayım, Habeşistan'dayım. Eski adıyla Habeşistan'dayım. Daha önce de Etiyopya'ya gelmiştim. Geldiğim ilk gün kameramı çalmaya çalışmışlardı. O seyahatimi izleyenler bilir. Videosu da zaten YouTube'da var, saldırıya uğradım diye. Dün gece de şöyle bir olay yaşadım. Bunu size anlatmam gerekiyor. Çünkü sizin de tecrübelenmeniz gerekiyor. Yani sizin başınıza gelmesin. Benim başıma geldi. En azından sizin başınıza gelmesini istiyorum yani. İyi, böyle daha iyiymiş, ışıkmış. Arkadaşlar gece 1'de indim ben. İstanbul'dan Etiyopya'ya, Addis Ababa'ya indim. Şu çantam benim buramda olur normalde. Şöyle hep böyle olur ya. Şöyle bir şey yaşadım. Burada 3 yıldızlı ve üstü ve otellerde havalimanına ücretsiz servis var. Bunu da buradaki halk biliyor. Yani birçoğu biliyor. Bildiği için ben havalimanında çıktım. Çocuğun biri, sadece 2 kişi var ama havalimanında sadece bekleyen 2 kişi var. İkisinde de elinde pankart yok. Çocuk dedi ki işte hangi otel dedim. Mazaki Otel. Benim dedi seni almaya gelen. Arabaya gitti. Ben orada uzaktan bağırmıştım Mazaki diye. Arabaya gitti. Bayağı kağıt vardı orada ama. Herhalde Mazeki'yi yazmış oraya eliyle. Tüm otelleri yazmış, buradaki otelleri. Adamına göre hangi otelse çıkarıp onu gösteriyor. Seni almaya ben geldim diyor. Mazeki Oteli gösterdi. Arabaya bindim. Büyük çantamı kendi arka kapısına attı. Ya benim kapıyı açabileceğim yerleri de kilitlemiş yani. Her şeyi planlamış. Çakallık yapmış. Gidiyoruz. Yani yol boyu kalabalık var. Gece 1.30-2 falan bayağı kalabalık var. Yani festival varmış burada. Şimdi çıkacağız, göreceğiz zaten. Herkes bembeyaz giyinmiş, böyle alkol içmişler, inanılmaz sarhoşlar. Gerçekten yani kaos bir ortam var gece burada. Sıkıntılı bir ortam var. Onu hissettim yani. Çocuk da bana onu işledi böyle. Böyle problem olur, şöyle problem olabilir. Yolları da polisler kapatmış. Biz sürekli dönüyoruz, yol kapalı. İşte şu otelin 400 metre gerisine kadar geldik, tamam mı? 400 metre, bu yol açık. Diyor ki gelmiyor, bekle diyor, güvenliği arayayım. İşte güvenlik aşağı insin, seni orada, biz oraya gidelim. Onunla beraber içeri giriyor. Çünkü burada 2-3 tane dolanan insanlar var diyor. Gerçekten vardı ama belki de onlar da arkadaşlarıydı yani. Seni bir anda soyabilirler diyor otele girerken. Neyse. Geçtik oradan, sonra bayağı dönüyoruz. Başka yol arıyor. İşte bu yolda kapalı diyor. O başka yoldan geliyor. Arıyor da arıyor böyle. Sıkıntı yaratmaya çalışıyor yani. Sonra birini aradı. Dedi ki senin kalacağın otelin, bizim otelimizin müdürü bu. Bana bir şeyler söylüyor adam. Diyor ki zaten çok İngilizce bilmiyor ama o da çok iyi bilmiyor. Adam bana diyor ki bugün güvenli değil orası. Seni diyor havalimanına geri getirsin. Orada bir gün oradaki otellerde kal. Güvenli otellerde kal. Yarın biz seni gelip alalım. Bizim otelimize gündüzden yerleştirelim diyor. O çantam arkada ya. Bu da benim buramda. Yani şöyle askısı sarılı. Tamam mı? Şöyle sarılı olduğunu düşünün. Arkadaşlar uzun olacak bu. 5-6 dakika olacak bu olayı anlatmam ama anlatmam lazım size. Şöyle duruyor. Dedi ki bunu buradan bir anda polisler falan da var. Camı kırıp alırlar dedi ya. Bir anda şey yaparlar dedi falan filan. Ben de yorgunum, uykusuzum. Böyle yani çocuğa yok bir şey olmaz dedim. Israr etmeye başladı, tamam mı? İşkillensene. İşkillenmiyorum orada. Yani işkillen daha yok. Aklıma bir şey gelmeyi. Bunu aldım, tamam mı? Bunu arkaya koy diyor. Kendi arkama koydum. Yani onun koltuğunun arkasını değil, kendi koltuğumun arkasına koydum. Yere attım diyor. Koydum ama kolum da böyle. Yani kolum da şöyle duruyor. Çocuk, ben dedim burada kara borsa var, hepsini anlatacağım size. Otele gelmeden önce para bozdurabileceğim bir yer var mı dedim. Normalde 55 bir burada, $1, €1. İşte kara borsada 90-95 bira falan bozuyorlar. Var dedi, bekle dedi. Arkadaşını aradı, durduk. Ben benim buradan parayı bozdururken şundan çıkardığımı gördü. Şu ufak gözden çıkardığımı gördü, tamam mı? Oradan bana kuru inanılmaz yani 108 birden bozdu. Ben abi güven aşılamaya çalıştı. Bu benim arkadaşım, sana yardımcı oluyoruz dedi falan. Bir şüphelen, hala şüphelenmiyorum. Bana bir güven aşılamaya çalıştı. Orada parayı bozdurduk. Bana yüksekten bozduğu için de çocuğa da 200 bir de para verdim. Ha, 3 euro da verdim yani çok yüksekten bozduğu için. Neyse gidiyoruz gene. Katakulle gene konuşuyor işte. Şöyle sıkıntı, böyle sıkıntı. Arkadan elini uzatmış. Çakallık yapıp, tamam mı? Şunu açmış. Şöyle açmış şunu. Buradan nasıl açtı? Yavaş yavaş açmış arkadaşlar. Benim eurom şundaydı. Yani yaklaşık 570 euro ile gelmiştim ben. 100 eurosunu bozdurdum, tamam mı? Kalan 470 euro şunun içindeydi. Burada da kartlarım var. Bunun içinden euroyu çekmiş. Fermuarı gene kapatmış, tamam mı? Şu üstü açmamış Allah'tan. Şurayı açmamış. Burada pasaportlarım ve kameram falan vardı. Orayı açmamış.
470 euroyu almış. Sonra biz nasıl ayrıldık o adamla? İşte dedi seni bir otele getireceğiz. Orada kalacağım bugün falan. Aynı sonra tamam dedim ya, uyumam lazım. Getir bir yere. Çünkü müdürle de konuştum ya. Hala işkillenmiyorum. Gittik bir yere. Ramada'nın orada bir yer işte. Beni bıraktı oraya. Ramada Otel diye bir otelin o kısımlarına bıraktı. Dedi bekle sen burada, ben arabayı park edip geliyorum. Ben çantayı falan indirdim. Gelmedi. Yani parayı aldı gitti, gelmedi. Yani arabayı park edip geliyorum diyor. Onu bile düşünmemişim orada yani. O kadar güvendirmiş kendine bana. Ben sanıyordum ki sadece paramı almış. Tamam mı? 470 euromu almış. Büyük çantam da onun arkasındaydı ya. Onu ne zaman aldı bilmiyorum. Yani bilgisayarım da şunun içindeydi. Bak gösteriyorum. Şöyleydi. Şu göz var ya, bilgisayarım şuradaydı. Bunu görmedi mi ne oldu bilmiyorum yani. Bunu almamış. Ama bunun içinde yağmurluğumun olduğu falan bir çanta vardı. Siyah çanta. Onu da çekmiş almış şerefsiz. Böyle bir olay yaşadım anlayacağınız canlar. Yani benim başım yandı, sizin yanmasın. Rehber, bu kabilelere gideceğiz gene. Etiyopya'da kabileleri ziyaret edeceğiz. Allah içime mi doğdu ne oldu bilmiyorum. Havalimanında rehbere vereceğim parayı ayırdım. Şuna koydum. Bakın yalan söylemiyorum. Bunu o siyah çantanın içine koyacaktım. Uğur dedim orada durmasın, senin daha böyle zor ulaşabileceğin bir yerde olsun. Çantanın üstünde aşağılara doğru sıkıştırdım. Rehbere vereceğim $500 burada. Yani aşağıda rehberle anlaştım. Onları ilerleyen videolarda göreceksiniz. Cebimde sadece bozdurduğum 100 euro var. O 100 euroyla burada kur ATM'den çeksem 55 bira çekecek $1. Yani kara borsada 95'e 90'a buluyorlar. İnanılmaz bir zararım olacak. Burada Anıl var. Gezmek en kolay. O da dün gece geldi. Onunla konuştuk. Onunla görüşecektik zaten. Sağ olsun bana biraz bir fiziki dolar verecek. Ben de ona TL olarak göndereceğim. Böyle bir olay geldi. Yani gece 500 euroluk olduk. Ben yandım. Siz yanmayın. Başınıza gelmesin. Etiyopya'dayız. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dayız. Gezeceğiz, tozacağız. Olana çare yok. Yani canımı sıkarsam ben şu an, yani ben bu odaya kilitlenirsem, bu olana kilitlenirsem, gece uyuyamadım, 2 saat uyudum, stres sıkıntıdan kendime kızdım. Yani sen o çantayı nasıl arkaya koydun diye kendime kızdım. Ne yapayım yani, ne yapayım, ama pasaportum yanımda Allah'tan, bilgisayarım yanımda, telefonum yanımda, olan çantamız eve paramız oldu yani. Para yerine koyarız bir şekilde, fazla çalışırız, fazla video çekeriz, fazla emek veririz, onu yerine koyarız ya, canımız sağlam olsun, sağlığımız yerinde olsun. Hadi bakalım, Etiyopya seyahati başlıyor. Şimdi dışarı çıkacağım. Anıl'la buluşmam lazım. Oraya da nasıl gireceğim bilmiyorum. Bir yolunu bulacağız. Videoya böyle girmek zorundaydım. Kusura bakmayın. Olayı anlatmam lazımdı. Etiyopya seyahati başlıyor. Demiştim, bir festival var şehirde. Yani hatta ülke genelinde. Sanırım ülke genelinde. Yani 2-3 gün sürecek bir festival var. Kışın bitişini kutluyorlar ve o sene içerisinde aldıkları, kendine böyle yaptıkları şeyler için Tanrı'ya teşekkür ediyorlar. Herkes bembeyaz giyinmişler, seremoniye doğru gidiyorlar. Anıl'la buluşacağız öğlene kadar. Sanırım biz de o seremonilerden bir tanesine katılacağız. Şimdi Anıl'la görüştüm. Bir yarım saat yürümem lazım. Yollar kapalı. Yollarda ne yazık ki kapatmışlar bu seremoniden kaynaklı. Çoğu noktaya yürüyerek gitmeniz gerekiyor. Sıkıntı var yani, problem gerçekten var gibi şu an, ama gündüz herhalde bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü etrafta polisler falan da var. Bir yandan insanları göstereyim, bir yandan konuşayım sizinle. Otellerin, böyle eli yüzü düzgün otellerin köşe başlarında, kenarlarında bekleyen böyle gençler görebilirsiniz. Onu da geçen seferden tecrübe etmiştim. O gençler beni şu an yüksek ihtimal, benim otelin tam çaprazında 5-6 tane genç vardı. Yüksek ihtimal takip ediyorlar herhalde, bilmiyorum. Geçen öyle oldu çünkü. Takip etmişler beni o gençler. Sonra motorla kameramı çalmaya çalışmışlardı ama başaramamışlardı, özür dilerim. Baksanıza şu kalabalığa. Yani dikkat edin arkadaşlar. Etiyopya Afrika'nın ticari başkentlerinden bir tanesi. Gerçekten mal varlığı, yani insanların, yani diğer Afrika ülkelerine göre biraz daha rahat yaşayabildikleri ülkelerden biri, ama tabii çok kötü şartlarda yaşayan insanlar da var. Ne olacağını kestiremiyorsunuz. Dikkati elden bırakmayın, tedbiri elden bırakmayın. Baksanıza. Ne kadar farklı. Farklı bir şeye denk geldik, ritüele denk geldik. Yaşanılanları bir kenara bırakıyorum şu dakikadan itibaren. Seyahate odaklanıyorum. Başımıza bir şey geldi, anlattım. Kapatıyoruz konuyu.
Güzel güzel gezeceğiz umarım. Her şey güzel olacak. Baksanıza ya şunlara. Su atıyorlar havaya da. O kadar dikkat çekiyorum ki şu an. Beyaz tenli olmak bu tarz ülkelerde zor olabiliyor işte. Çok da eğlenceliler, çok da güler yüzler. Geçen seferki seyahatini hatırlıyorum. Ama problem de var. Çocuğun mısırı düşmüş ya yavrum. Hello. Katılacağız inşallah. Gel diyor. Çok güzel bir seremoni var diyor. Hello. Burada hello, merhaba, selam, no. Bayağı kalabalık. Arkadaşlar böyle bazı olaylarda kötü olaylar yaşıyoruz ama bunu ülke geneline yani mal etmemek gerekiyor. Çünkü ülke genelinde herkes böyle değil. Her yerin iyisi kötüsü var. Belirli ülkelerde işte kötüler biraz daha fazla ne yazık ki. Yoksulluktan mı diyeyim ya da genel olarak kültür mü diyeyim. Şöyle düşünüyorlar. Şöyle söyleyeyim size. Yani belirli ülkelerde öyleydi mesela. Bu adam diyor beyaz. Bunun parası vardır diyor. Ben bunu soyarım. Buna bir şey olmaz. Hatta Güney Afrika'da adam bıçaklıyor. Diyor ki bunun tedavi olabilir diyor. Onun parası var diyor ama ben aileme bakmak zorundayım diyor. O yüzden parayı gasp edebiliyorlar. Yani böyle şeyleri ülke geneline yaymayalım. Çünkü güzel insanları da var her coğrafyanın. Her coğrafyada olduğu gibi kötü insanlar da var. Belirli ülkelerde, yoksulluğun çok olduğu ülkelerde yani açlık sınırının üstünde yaşayan halkın çok olduğu ülkelerde belirli problemler daha fazla olabiliyor. Onları da bilerek hareket etmek gerekiyor. Öyle. Yani şimdi genelleme yapacaklar olacaktır. Çünkü Instagram'da gördüm Etiyopya'yı kötüleyenler olmuş. Yok ya. Yani güzel insanlarla da karşılaştım ben. Çok güzel şeyler de oldu yani. Kötü şeyler de oldu. Daha fazla oluyor ama güzel insanlar da var. Gerçekten var yani. Böyle her şeye olumlu baka baka başımıza dertler, sıkıntılar geliyor ama biz gene iyi niyetimizden ödün vermeyelim ya. Ama tabii daha dikkatli olacağım bir kesinleşti artık yani her konuda. En azından kimseye güvenmeyeceğim. Yeni tanıştığım kimseye güvenmeyeceğim. Tam olarak dün akşam anladım. Bayraklar falan da var. Bayraklarla falan koşuyorlar. Her yer kapalı. Tsunami'den dolayı birçok nokta kapalı. Başkentte Addis Ababa'da. Çok güzel pazar vardı, Mercato falan. Oralarda gitmeyi düşünüyordum bugün ama kapalıymış. Herkes Tsunami'ye katılmış. Polisler de her yerde. Ellerinde sopalarla bekliyorlar. Çoğu noktada polis de var. Yollar da böyle kapalı ha. Çalıyla falan yani. Ağaç dallarıyla kapalı. Polisler de o şu karşıda oturanlar. Yani böyle kapalı yani. Selam no. Öyle şey değil yani, barikat falan çekildi. Belirli noktalarda bedava su ve yemek dağıtıyorlar. Ekmek gördüm daha doğrusu da. Ekmek ve su dağıtıyorlar bedava. İnsanlar geçerken alıyor. Şöyle bir yere yürüyorlar böyle sanki Irak'taki Kerbela gibi. Kerbela yürüyorlar ya Irak'ta da. Sanki böyle topluca yürüyorlar ya. Tabii Irak'taki inanılmaz kalabalık oluyor da. Bak dağıtıyor bak. Kek gibi bir şey dağıtıyor ve su dağıtıyor. Her yerde müzik çalıyor, her yerde dans ediyorlar, yürüyorlar. Biz de Anıl'la burada buluşacağız. Yani ya giriş ya şurası ya şurası. O yüzden ben iki yeri de kapattım. İkimizin de interneti yok. Bir şekilde ulaşacağız birbirimize. Bana da ekmek ve su verdiler. Bildiğimiz beyaz ekmek. Bana da getirdiler. Böyleleri de çok da tatlılar yani. Çok tatlılar kimisi ama ne yapacaksın ne bileyim. Dünyanın olayı bu. Dünyanın olayı bu. İyiler var, kötüler var. Ama sanırım artık kötüler daha fazla ne yazık ki yani. Çok tatlılar ya. Baksanıza giymişler. Boydan boya ailecek çoluk çocuk yöresel kıyafetleri giymişler. Çok tatlılar. Yine bir Şükran günündeyiz şu an.
Çıkan gününü kutluyoruz gibi bir şey yani. Biz Anıl ile buluştuk. Anıl burada. Çok tatlı giyinmişler, resim çekiyorlar. İlk defa yüze gelebilmiştik. Yani Instagram'dan konuşuyorduk, görüşüyorduk ama ilk defa burada Etiyopya'da nasip oldu yüze gelebilmek. Tanışmak fırsat oldu çünkü açıkça söylemem gerekirse Anıl'ın içeriklerini inanılmaz beğeniyorum ben. Afrika'yı geziyor motoruyla. Şimdi Etiyopya'da bir tur düzenliyor. Yakında gene Afrika seyahatine devam edecek. Zaten açıklamada da kendi kanalını görebilirsiniz yani. Güzel. Abi merhaba. Çok güzeller ya. Çok kıyafetleri de çok güzel. Başlamak istemezdim ama gerçekten çok güzeller. Abi nasılsın? Abi selamlar. İyiyim. Seni gördüm daha iyi. Ben bahsettim senden. Bir şey yapayım dedim, göstereyim dedim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum tanıştığıma. Önce onu da söyleyeyim yani. Bir mukabele. Ben de öyle. Nasıl gidiyor Afrika? Sen bayağıdır buradasın abi. Evet ya, bir yıl oldu neredeyse. Ya zor, biraz keyifli. Ya dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamayacağın deneyimleri ve hisleri yaşatıyor Afrika insana. O yüzden biraz daha zaten katlanılır hale geliyor. Evet. Ama bir taraftan da çok zor. Yemekler çok birbirinin aynısı. Kültürler çok birbirinin aynısı. Bir yerden sonra böyle monotonlaşıyor, sıkıcı hale gelmeye başlıyor ister istemez. Ben bir de motosikletle geziyorum. Yani hava sıcak, güneşli fark etmiyor. Giyiyorsun bütün ekipmanları, bot, eldiven, kask. Hava soğuk, yağmur yağıyor, üstüne yağıyor, üşüyorsun falan. Bunlar birazcık zorluyor. Fotoğraf isteği geldi. Okay? Thank you. Biz onları farklı görüyoruz, onlar da bizi farklı görüyor abi. Tabii. Ya biz şu an buradaki çok nadir turist. Evet. Belki 15-20 kişi vardır. Ben şu ana kadar görmedim bizden başka turist. O yüzden ya bizde de öyle değil midir? Yani İstanbul'u saymazsan eğer, küçük bir şehirde falan böyle sıcakkanlı, güler yüzlü bir turist görürsen gidersin yanına, ne yapıyorsun lan sen, nereden geldin falan diye hemen soru sorup fotoğraf çektirirsin. Burada da aynısını yapıyorlar yani. Ve bu bize çok güzel hissettiriyor bence. Çok yani evet, böyle gerçekten. İnsanların arasına kabul edildiğini, onlar tarafından saygı ve sevgi gördüğünü hissediyorsun. Bu çok güzel bir şey. Abi baksanıza şunlara ya. Anıl. Ha bu seremoni bitmez ha. Hindistan'a benzemedi mi Anıl? Good. Ya. Thank you so much. Bitmez Anıl. Çıkamıyoruz. Anıl, resimlerden, videolardan daha irisin. Öyle mi? Daha genişsin. Sen daha de öyle büyüksün. görünüyorsun. Sen zaten uzunmuşsun. Sen de uzunsun abi. Ben 1.88'im. 80'im ben abi. Ya herkes söylüyor bunu. Abi çok kısa görünüyorsun videolarda. Gerçekten öyle. Çok Ben daha... anlamıyorum nasıl göstereceğiz bu boyumuzun uzun olduğunu ama yapacak bir şey yok. Böyle çıkıyor artık. Ne var bugün abi? Sana da Bugün sormak istiyorum. Buradaki Etiyopya'daki en büyük kabilenin yeni yıl kutlamasıymış. Çünkü burada mantıken insanlar yeni yılın aslında bütün üretkenliğin başladığı zamanda kutluyorlar. Bizim gibi kışın ortasında en ölü zamanda değil de yağmurun başlayacağı, o kurak dönemin, bütün bitkilerin öldüğü vesaire dönemin sonunda yağmur başlıyor. Artık bitkiler çıkacak, hasat olacak, hayvanlar su bulacak, insanlar su bulacak, yavrulayacaklar ya. Bütün hakikaten hayat suyla birlikte başlıyor ve mantıken onu kutluyorlar. O zamanda kutluyorlar. O yüzden de şu an kutluyorlarmış. Ya zaten çok mantıklıydı. Bir de böyle güzel, hem eğlenceli, herkesin dans ettiği, güldüğü falan bir ortama gelince iyice hoşuma gitti benim. Şehrin komple kapandığını ben ilk defa gördüm. Evet. Yani Afrika'da bir yıldır buradayım ben. Burası 14. ülkem Afrika'da. Hiç böyle bir şey görmedim ya. Bütün yollar kapalı, meydanlar kapalı, sadece insanlar var ve ya her şey çok güzel, çok barışçıl. Bak ünlü biri gidiyor. Takıldılar peşine. Bizi bıraktılar, görüyor musun? Okey.
Okay, I like you so much. Thank you. Ama seginalo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good day. Kenya, Tanzanya, Muzungu, Faranci. Beyaz insana Faranci diyorlarmış burada. Kenya ve Tanzanya tarafında Muzungu. Başka bir turist gördüler. İnanılmaz fotoğraf çekiniyorlar ya. Çok seviyorlar fotoğraf çekilmeyi ve çektirmeyi yani. Çok kalabalık. Burası ana meydanlarından bir tanesi. Çok kalabalık. Ya o kadar şimdi de o kadar da gülüyorlar ki hiç demezsiniz ki böyle bir olay gelmiş başına. Şu ankiler de inanılmaz böyle çok sıcakkanlılar, çok cana yakınlar ve sevecenler. Şimdi şöyle güzel bilgiler geldi, derliyorum bunları. Siyahlar İsa'nın siyahi olduğuna inanıyorlar. Biz nasıl aklımızda bir peygamber imajı olduğu zaman hep beyaz insan olduğunu düşünürüz. Beyaz tenli bizim gibi. Onlar da aynı şekilde siyah olduğunu düşünüyorlar. Ve zaten İsa'nın siyahi olma ihtimali de çok yüksek. Ama kesin bir bilgi yok. Neyse, İsa'nın siyahi olduğuna inandıkları için Mesih'in de, İsa Mesih'in de siyahi olarak tekrar yeryüzüne geleceğine inanıyorlar. Sonra Etiyopya yüzyıllardır hiçbir koloni gücü tarafından, hiçbir batılı güç tarafından koloni haline getirilmemiş ve sömürülmemiş bir ülke. Bunu buranın efsanevi imparatoru Haile Selassie ve babası sağlıyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde böyle İtalya, İngiltere, Almanya her yere yayılırken babası burada İtalyanları birkaç savaşta yeniyor. Sonra oğlu başa geliyor, o da yeniyor ve buraların sömürge güçlerinin eline geçmesine engel oluyor. Bu haber yayılıyor tabii ki. Burada çok güçlü bir krallık ve imparator varmış diye. Ve devamında da Haile Selassie başa geliyor ve diyorlar ki tamam ya bizim kurtarıcımız geldi. Hem hakikaten fiziki olarak kurtardı bu ülkeyi hem de bu haber yayıldıkça zaten bir efsaneye dönüşüyor. Sonra Ras diye bir kelime var. R-A-S. Bu sultan demek, kral demek, prens demek. Tafari de bu adamın adı. Haile Selassie'yi nickname olarak kullanıyorlar. Allah'ın aslanı demek Haile Selassie. Bu Tafari'ye, Rastafari'ye Haile Selassie deniyor. Ve bu ülkeyi yönetmeye başlıyor. Gayet güzel gidiyor her şey ilk başlarda. Ama bu haber yayıldıkça Jamaika'ya kadar ulaşıyor. Ve Jamaika'da bir saniye, Mesai. What was the name of the guy in Jamaica who started? Marcos Gabriel. Marcos Gabriel. Yeah. Jamaika'da Marcos Gabriel isminde bir adam bu Rastafari'ye artık efsaneler üstü böyle olağan dışı şeyler ithaf etmeye başlıyor. Ve o sıralarda Jamaika'da yaklaşık 17 yıldır yağmur yağmıyormuş. Ve inançlarında şöyle bir efsane varmış, bir kehanet varmış, efsane değil. Kehanet diyor ki, uzun bir kurak sürecin arkasından Mesih geldiğinde inanılmaz yağmurlar yağacak. Ve şansa Haile Selassie'nin dünyanın farklı yerlerine seyahatleri var. Jamaika'ya gittiği zaman ülkeye iniyor ve inanılmaz bir yağmur başlıyor 17 yılın arkasına. Ve diyorlar ki tamam abi geldi daha ne kanıt arıyorsunuz ya, adam geldi, kurtulduk. Ve bu bilgi Rastafaryanizm olarak yayılmaya, bir tarikata ve sonrasında bir dine dönüşmeye başlıyor. Şu an dünyanın neresinde saçı rastalı bir insan görürseniz bu aynı Hristiyanların haç takması, Müslümanların türban takması gibi bir dini sembol. Rastafaryanlar saçlarını rasta hale getiriyorlar ve o inançtan ve işte Haile Selassie'ye ithaf edilen o mutlak güçten dolayı burada şu an bulunduğumuz şehrin yaklaşık 200 kilometre güneyinde Shashamane diye bir şehir var. Rastafaryanizm inancına adanmış, onlara verilmiş bir şehir ve rehberimiz dedi ki buraya gelmek isteyen bir Rasta eğer buraya gelmek isterse ücretsiz gelebilir, vize istenmez ve gidip Shashamane'de istediği kadar yaşayabilir. Shashamane şu an tamamen Rastafaryanlardan oluşan bir yerleşimmiş. Bob Marley bildiğiniz üzere en büyük Rastafaryan. Aslında hem ya biz onun bir dini öge olduğunu ya da bir dini
tarikat önderi, kanaat önderi olduğunu bilmiyorduk. Biz de buraya gelince öğrendik Uğur'la birlikte ama Bob Marley bu dinin en ateşli savunucularından ve yayıcılarından birisi. Onun da ölmeden önce bir isteği var böyle, keşke diyor Etiyopya'da bizim yaşayabileceğimiz bir yer olsa. Sonra Etiyopya hükümeti bu Şaşamane'yi kuruyor onlar için ve şu anda tamamen Rastafaryanlara adanmış bir yer varmış Etiyopya'da. Abi ağzına sağlık. Çok güzel bir bilgiydi. Teşekkür ediyorum. Rapper abimizin de ben bunu yazarım, açıklamaya da koyarım, şöyle kartını da göstereyim. Bu arada Anıl'ın demin dedim işte YouTube'la alakalı açıklamada var. Anıl yani uzun bir süre Etiyopya'da kuzeyden güneye gidecek ve eminim çok farklı yerler görecek ve çok farklı bilgiler aktaracak. Çünkü çok nokta atış yapabiliyorsun abi. Ben videolarından da takip ettiğim için. Eyvallah. Nokta dediğim çok farklı bilgileri nereden buluyorsun bilmiyorum. Nasıl bir kaynağa sahipsin ama müthiş bilgilerim var. Şuraya da yazdım. Açıklamada da Anıl'ın YouTube kanalı var ya. Ya ben araştırma yapmayı, öğrenmeyi çok seviyorum. Çok farkındayım. Okumayı ve İngilizce de okuyorum. Türkçe çok kısıtlı kaynaklar. İngilizce olarak hani sadece YouTube videoları işte Etiyopya gezecek yerler falan gibi değil de araştırma yapıyorum. İşte bir konu buluyorum. Mesela Haile Selassie diye bir adam varmış. Sonra dalıyorum, Haile Selassie'yi okuyorum falan. Ya bunlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Anlattıkça insanların da hoşuna gidiyor tabii ki. Böyle güzel bir birleşim oluyor. Ama ben de burada dediğin gibi rehberden, mesaiden bayağı bir şey öğrendim. Ve öğrenmeye devam edeceğim. Kartı da burada açıklamada. Gelirsiniz Etiyopya'ya. Tüm Etiyopya'da tur düzenliyor. Bilginiz olsun. Devam edelim. Gezmeye devam edelim. Haydi bay. Şimdi Anıl'ın rehberi sayesinde sim kart işini de hallettik. Yani bir haftalık sınırsız internet $3. Ama seninki bir aylık ne kadardı? Bir aylık da $10. $10. Bir aylık da $10. Kara borsada bozdurursan $10. Evet. Öyle bir farkı var. Diğer türlü 2 katı oluyor. Ama ya bu Afrika'daki 14 ülke içerisinde en ucuz internet buradaydı. En az para verdiğim internet burası oldu yani. Beni bayağı şaşırttı. Kara borsa olayından da bahsedeceğim size. Bir kahve içelim de. Her severim biraz. Oh çok güzel. What is this? Çok acı değil ya. I'm not really coffee, but Evet, strong ya. Strong but very good. how's yours? Thank you, bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Etiyopya kahvenin ana vatanı. Yani Etiyopya'ya geldiğinizde kahveyi ben daha önceki seyahatimde söylemiştim ama mutlaka denemelisiniz. Hatta yani seveceğinizi düşünüyorum. Ben mesela sert kahve sevmiyorum ama demin içtim, hoşuma gitti. Sevenler buradaki kahveleri çok sevecektir. Çok kahveden anlayan bir insan değilim çünkü. Anıl bayağı içiyormuş kahve. Ya Afrika'da çok yetişiyor kahve. Farklı yerlerde denedim. Bunların yapış tarzı da, çekirdekleri de çok güzel. O yüzden hakikaten bayağı lezzetli. Güzel. İçince anlıyorsun zaten. Bunun bir lezzeti var ya. Bu içtiğim diğer kahvelere benzemiyor, dedirtiyor kahve. Bir de şimdi sen gideceksin Suri kabilesinden biraz daha ileride Kafa diye bir yer varmış. Kahve oradan gelirmiş. Bizde türkü vardır kahve Yemen'den gelir falan diye. Aslında Yemen dedikleri burası. Yemen'e de buradan gidiyor. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Yemen üzerinden taşındığı için biz kahvenin Yemen'den geldiğini düşünüyoruz ama aslında kahve Etiyopya'dan gelmiş, bütün dünyaya da buradan yayılmış. Çok lezzetliydi. Adı da yani ben daha önce geldiğimde Tomako diye bir yerde denemiştim. Hatta sokakta da böyle içmiştim. Defne yaprağı falan da atıyorlardı. Bu da Tomako'ydu. Siz de gelirseniz Tomako ya haritaya yazın zaten bir sürü Tomako çıkıyor. Lezzetleri aynı yüksek ihtimal. Sadece bir tanesi eski diye ünlüdür. Aynı lezzette bir Tomako'da bir kahve için mutlaka. Biz şimdi sanırım yemeğe doğru mu gidiyor gibiyiz? Evet. Yöresel yemeklerinden birini denemeye doğru gidiyoruz. Anıl'ı da bulmuşken yani çok vakti yok. 2 saat sonra 1-2 saat sonra ayrılacağız ama en azından 5-6 saat olsa vakit geçiriyoruz. Demin ona da söyledim. Dünkü olaydan sonra müthiş bir enerji kattın bana abi. Teşekkür ederim. Abi, vallahi eyvallah. Ya- çok teşekkür ederim. Yani keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Ya böyle birazcık kafanı dağıtmaya sebep olduysa Ya ne vallahi çok mutlu sağ ol. bana. Çok teşekkür ederim Eyvallah. gerçekten. Bu da başkentte ara sokaklar. Şöyle bir restorana geldik. Yerel restoranlardan bir tanesi herhalde. Elleri yıkadık şimdi. Şöyle oturup bir şeyler yiyeceğiz. Hayır canım öyle bir şey değil. We pray. You pray. Yeah. You're open, like you can. No, we already. Yes.
yemek geldi. Bunu hatırlıyorsunuzdur. Enjera. Ekmek. Yani bildiğiniz çok farklı bir ekmek. Hatta işkembeye de benziyor biraz dediğim gibi. Şu kısımdan da anlarsınız. Et çeşitleri bol bol. Şunlar peynir. Bu keçiymiş. Keçiydi. Soğanlı sarımsaklı. Bu danaydı. Bu da danaymış. Bu da nohutu ezerek yaptıkları bir yemek. Şöyle göstereyim. Abi afiyet olsun. Lezzetli. Çok lezzetli. Yemen lazım. Is this too hot? Not very. That is still. Ye bakalım. Yeah, you can try. Dene bakalım. Deminki tepsinin hali böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle bomboş kalıyor. Yiyorsunuz bitiyor. Çok mu acı? Çok değil de biraz acı. They don't even need to. Baksanıza şuraya. Tükettik hepsini. 5 kişi yedik. This is my normal. Çok lezzetliydi. If I sit in a Gerçekten plate, çok I güzel. eat everything. Anıl'la ayrıldık. Anıl şimdi Rebbe ile beraber havalimanına gitti. Turu geliyordu çünkü turunu karşılaması gerekiyor. Demin de Anıl'la ayrıldık. Bak 20 metre sonra şöyle bir şey yaşadım. Burada şöyle bir olay oluyor. Hatta bu da ilk Etiyopya videomda vardı. Anlattım mı hatırlamıyorum şu anda. Tükürdü şerefsizin biri bana. Tamam mı? Tükürdü. Dursaydım, yani temizlemesi için dursaydım, hayırdır ne yapıyorsun diye dursaydım, beni temizlemeye çalışırken ceplerimden bir şeyler çalmaya çalışacaktı. Durmadım, devam ettim. Bir de arkadan kusura bakma abi diye bağırdı ha. Türkçe de biliyormuş yani. Böyle bir şey yaşadım yani. Demin şaka yapmıyorum gerçekten arkadaşlar. Ülkede fena arabalar da yok ha. İyi arabalar var yani. Bazı modeller bayağı iyi, bayağı gelişmiş. Trafik kurallarına da uyuyorlar. Volkswagen'in Tügen mi ne bu? İyi arabalar var. İşte hali vakti olan insanlar da var. Her yerde olduğu gibi. Bir de açlıkla uğraşanlar var arkadaş. Belediye çok fazla kadın işçi de çalıştırıyor. Bayağı çalışan sokaklarda kadınlar var. Ablalarımız, teyzelerimiz çalışıyor. Yine çalışıyorlar. Sokakları temiz tutmak için çabalayan bir insan var yani ülkede. Şuradan da bir kanal gibi bir şey akıyor. Bir de burada yani Gecekondu mahallelerinde de yaşayanlar var. Baksana şu taraftaki, şurada insanlar yaşıyor mesela. Teneke şeylerin altında yaşıyorlar. Havalar ısınıyor böyle, sıcak vuruyor. Yoksulluk birçok insanı insanlardan para dilenmeye itiyor. Para pul olmayınca şey diyorlar, evim yok, işim yok, bana para verir misin diyorlar. Şunlara baksanıza, burada kendileri yapıyorlar bu sandalyeleri. Şöyle göstereyim bak, orada cilalıyor. Selam no. Burada desenleri yapıyor. Salam no. Selam no, how are you? I'm fine. What's your name? Bazazin. Bazazin. Yeah. I am Uğur. Uğur from Türkiye. Bak burada kendi yapıyor bunu falçatayla, makas bıçağıyla. Baksana desenleri veriyor. Sonra boyuyorlar. Şu arkadaki hale getiriyorlar işte en son. Oo. You know how many days in ready? Ready. Yeah, how many days? Yeah. 10 days? Yeah. 10 days or 1 month? 1 month. It's finished how many days? What? 1 month. Or 1 day? You understand? This This what time finish? Okay, this is total. Yeah, yeah. This. Yeah. Anlaşamadık. Tamam. Okay. Thank you. Şöyle bir dükkan. Adamlar el işçiliği yapıyor. Baksanıza. How are you? Thomas. Good. Burada da gene sokakları temizleyen abiler, ablalar. Az ıslatıp temizlediler böyle, toz kalkıyor. Çocuk limon satıyor.
Dolmuş bak şu karşımızdaki beyaz görünen, şu önde giden mavi şehir içindeki dolmuş hatları. Bağırıyorlar böyle gideceği yerlere, insanlar gelip biniyor. Tabi tatil olduğu için sokaklarda çok insan sayısı az, çok fazla az hem de hiç kimse yok. Sabahki kalabalıktan eser yok. Şehir bayağı bomboş olmuş. Yani hiç kimse yok şehirde şu an. Bomboş olmuş, anlatamam size. Bu festivalde genellikle dağlara falan gidiyorlarmış. Nehirlere gidiyorlarmış. Su verdiği için, su olduğu için işte dualar ediyorlarmış. O yüzden herhalde sabahki kalabalık hep dağlara doğru, nehirlere doğru kaçtı. Çok kalabalık değil o yüzden. Araç yolu da açılmış zaten. Yolu da açmışlar. Bu yol kapalıydı. Anlayacağınız dikkati elden bırakmamakta fayda var. Yani her an her şey olabiliyor. Ve mümkün mertebe ana caddelerden yürümeye çalışın. Yani dikkatli olun. Kara borsa var dedim, size onu anlatacağım dedim. Normalde siz herhangi bir exchange'de bozsanız, herhangi bir ATM'de bozsanız 1 dolara 55 Etiyopya bırı veriyor. Para birimleri bır. Ama kara borsada bozdurduğunuzda 1 dolara size 90, 95, 100 Etiyopya bırı veriyor. Yani 2 katı bir fiyat alıyorsunuz arkadaşlar. Mümkün mertebe kart kullanmamaya çalışın. Zaten otele 1-2 gün sonra ödeyeceğim deyin, sorun olmuyor. Yani mümkün mertebe kartla, yani gerçi bazı oteller kabul etmiyor artık, çözmüşler. İlk geldiğinde ben bır ödemiştim parayla. Şimdi ya dolar istiyor ya da kart istiyor benim otel mesela. Gösteririm onu da sonra. İlerleyen videoda görürsünüz yüksek ihtimal. Çok dikkat edin. Kara borsada para bozdurmaya çalışın. Tabii ki bu legal değil ama yani 2 katı bir fiyat alıyorsunuz. Kara borsada yine böyle dükkanların içinde insanlar bozuyor. Rehberle gelirseniz zaten rehber size bu konuda yardımcı olur. Rehber biliyordur öyle bir yer mutlaka hem de. Kötü bir his ama yani böyle bir şey yaşadım ya dün. Tedirgin geziyorum ya, bunu hissetmek istemiyordum ama tedirgin geziyordum. Anıl sağ olsun, yani sabahtan beri onunla olmak iyi oldu, iyi geldi bana, kendimi iyi hissettirdi yani Anıl. Bir moral motivasyon oldu, kardeşime teşekkür ediyorum buradan, sağ olsun, iyi ki denk geldik yani. Oy. Ülkenin nüfus böyle 120-130 milyon ama aşağıda Omo bölgesinde yaşayan kabileler var çok fazla. Yani kabileler, çok çeşit kabile var burada ama kabileler arası savaşın yaşanmadığı ülkelerden bir tanesi bura. Onu ilerleyen videolarda, kabile videolarında daha net göreceksiniz, anlayacaksınız. Diğer Afrika ülkelerinin birçoğuna göre daha böyle hali vakti yerinde olan bir ülke Etiyopya. Böyle çok ayakkabı boyayan insanlar da görebilirsiniz. Size çok çocuklar söylüyor işte, ellerinde süngerle, bulaşık süngeriyle ayakkabınızı boyamak istiyorlar. Ya kim iyi kim kötü anlamıyor insan işte bir yerden sonra. Yoksa bugün o kadar şey yaşadık işte. Gördünüz siz de. Kimisi inanılmaz güler yüzlü, fotoğraf, video çekiyoruz. Hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok. Ama bir de tersi var işte. Bugün Anıl'la inanılmaz güzel insanlarla tanıştık ya o festivalde. Çok tatlılardı hepsi yani. Gelip fotoğraf çekiniyorlar, video çekiniyorlar. Ama ister istemez hep işte cebinizde, o telefonun olduğu cebinizde falan bir bacak bir şey oluyor. Böyle gergin oluyor ister istemez. Para orada mı değil mi kontrol etmek amacıyla işte. Bunlar da oluyor. Yeni ülkemiz Etiyopya. Geçenki sefer gibi gene olaylı başladı. Bir süre Etiyopya'yı gezeceğiz. Kabileler, köyler, ilginç yaşamlara konuk olacağız birlikte. Bu videoyu burada bitireyim ben. Otele doğru geçiyorum şimdi. Biraz dinleneceğim. Çünkü internetsiz kalacağım bir süre. Bu videoyu bugün editlemem lazım. İlerleyen videolarda daha net, daha detaylı Etiyopya seyahati görürüz hep beraber. Yaşarız birlikte buraları. Daha iyi tanırız anlayacağınız bu coğrafyayı, bu ülkeyi. Sizden de ricam olsun, videonun etkileşim alması için bir beğeni, bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Abone değilseniz de abone olursanız bu beni çok mutlu eder. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başınızı ağrıttıysam özür dilerim. Anıl'ın kanalı açıklamada. Böyle bir şey yaşadım, aktarmak istedim. Çünkü her şey günlük gülistanlık değil. Her şey dört dörtlük değil seyahat ederken. Başınıza böyle sıkıntılar da gelebiliyor. Çok yakın zamanda canım arkadaşım, kardeşim bizim Burak da böyle bir şey yaşadı Güney Amerika'da. Onun her şeyi gitti yavrumun, yani her şeyi gitti çocuğun. Neyse, canımıza bir şey olmadı diyoruz yani. Günlerdir uğraşıyoruz. Böyle şeylerle konuşuyorduk Burak'la. Burak'a böyle moral motivasyon vermeye çalışıyordum iyice. Topladı kendini iyice. Onun çok beter. Ona olanlar yani her şey gitti onun ya. Neyse. Canımız sağlam. Olanla ölene çare yok. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda çok daha güzel yerler olacak inşallah. Görüşmek üzere.